Farz Edelim kanalına hoş geldiniz. Bugün yaşadığımız her sarsıntının ardından yeniden alevlenen bir konuyu masaya yatırıyoruz. Harp teknolojisi ve onun depremler üzerindeki sözde etkisi. Özellikle büyük depremlerin ardından sosyal medyada kulaktan kulağa yayılan depremler doğal değil, harp ile yapay olarak tetikleniyor söylentileri insanların kafasında soru işaretleri yaratıyor, panik ve güvensizlik ortamını körüklüyor. Peki, bu iddiaların gerçeklik payı ne? Harp gerçekten bir deprem silahı mı? Yoksa bilimsel gerçeklerden uzak, iyi kurgulanmış bir dezenformasyon kampanyası mı? İşte bugün bu soruların cevaplarını arayacağız. Harp'ın ne olduğunu, ne işe yaradığını bilimsel verilerle inceleyecek, komplo teorilerini delilleriyle çürütecek ve bu konudaki bilgi kirliliğine ışık tutacağız. Gerçeklere ve belgelere dayanarak Harp'ın gizemli perdesini aralıyoruz. Harp nedir? Gizemli tesisin bilimsel yüzü. Öncelikle Harp'ın ne olmadığını netleştirelim. Harp, bir deprem makinesi veya iklim silahı değildir. Açılımı High Frequency Active Auroral Research Program olan HARP, yüksek frekanslı aktif oral araştırma programı anlamına gelir. Yani temel olarak bilimsel bir araştırma projesidir. Bu tesis, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde Gacona yakınlarında bulunur. Ana amacı, dünya atmosferinin yaklaşık 80 ila 650 kilometre yukarısında yer alan iyonosfer adı verilen katmanı incelemektir. İyonosfer, Güneşten gelen enerjiyle iyonize olmuş atom ve moleküllerden oluşur ve radyo iletişimini etkileyen önemli bir katmandır. HARP tesisi, büyük bir anten dizisi ve güçlü vericilerden oluşur. Bu vericiler, iyonosfere doğru yüksek frekanslı radyo dalgaları gönderir. Bu dalgalar, iyonosferdeki yüklü parçacıklarla etkileşime girerek küçük ve geçici değişikliklere neden olur. Bilim insanları da bu yapay etkileşimleri gözlemleyerek iyonosferin davranışları hakkında veri toplarlar. Amaç, radyo iletişimi, GPS sinyalleri ve uydu iletişimini daha iyi anlamak ve geliştirmektir. Başlangıçta ABD Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin ortak projesi olan HARP, 2015 yılında Alaska Fairbanks Üniversitesi'ne devredilmiştir ve o tarihten beri sivil bir araştırma tesisi olarak işletilmektedir. Yani şu anda bir üniversitenin kontrolü altındadır. Deprem silahı iddiası ve bilimsel gerçekler. Enerji farkı. Peki, nasıl oluyor da tamamen bilimsel amaçlı bir tesis, deprem silahı olarak algılanabiliyor? Bu durum, genellikle teknolojinin tam olarak anlaşılmaması ve yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. Depremler, dünyanın katı dış kabuğu olan litosferin, yani tektonik plakaların hareketi sonucu oluşur. Bu plakaların birbirine sürtünmesi, çarpışması veya alt alta dalması sırasında biriken gerilme, aniden boşaldığında sismik dalgalar yayılır ve bu da depremi oluşturur. Bir depremin büyüklüğü, açığa çıkan enerji miktarıyla doğrudan ilişkilidir. Büyük bir depremde açığa çıkan enerji, atom bombasının enerjisinden bile kat kat fazladır. Şimdi HARP'ın gücüne bakalım. HARP tesisi, iyonosferi ısıtmak için milyonlarca watt, megawatt gücünde radyo dalgaları yayabilir. Bu ilk duyulduğunda kulağa çok yüksek gelebilir. Ancak bu enerji iyonosfere yönlendirilir ve çok geniş bir alana yayılır. Önemli olan nokta şu, bir depremi tetiklemek veya etkilemek için gereken enerji miktarı, HARP'ın üretebileceği enerjiden kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Bilim insanlarına göre HARP'ın deprem oluşturabilmesi için yayması gereken enerji, şu anki kapasitesinin katrilyonlarca katı olmalıdır. Teknik olarak bu imkansızdır. Ayrıca HARP'ın yaydığı radyo dalgaları iyonosferi etkiler, yani atmosferin çok yüksek bir katmanını. Depremler ise yer kabuğunun kilometrelerce altında meydana gelir. Bu iki katman arasında doğrudan bir enerji transferi mekanizması bilimsel olarak mümkün değildir. HARP'ın depremlere neden olabileceği iddiası, başta Amerikan Jeofizik Birliği gibi önde gelen jeoloji ve sismoloji kuruluşları olmak üzere geniş bir bilimsel konsensüsle reddedilmektedir.
Bu konuda çeşitli üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin yayımladığı çok sayıda bilimsel makale ve uzman görüşü bu iddianın tamamen temelsiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye depremleri ve dezenformasyonun hedefi olarak HARP. Ne yazık ki ülkemizde yaşanan büyük depremlerin ardından HARP komplo teorisi yeniden ve güçlü bir şekilde yayıldı. Hatta bazı iddialar belirli gemilerin depremden önce ilgili bölgelerde bulunduğunu ve bu gemilerin HARP ile bağlantılı olduğunu öne sürdü. Ancak resmi kurumlar ve bağımsız doğruluk kontrol platformları bu iddiaları hızla çürüttü. İddia edilen gemilerin ya o bölgede hiç bulunmadığı ya da tamamen farklı amaçlarla orada olduğu tespit edildi. Daha da önemlisi, HARP'ın bir gemi veya taşınabilir bir sistem olmadığı, Alaska'da sabit bir kara tesisi olduğu gerçeği bir kez daha vurgulandı. Doğal afetler gibi kriz zamanları, bilgi kirliliğinin ve komplo teorilerinin en hızlı yayıldığı dönemlerdir. İnsanların korku, belirsizlik ve açıklama arayışı içinde olması, asılsız iddiaların zemin bulmasına neden olabilmektedir. Bu noktada doğru bilgiye ulaşmak ve güvenilir kaynaklara başvurmak hayati önem taşımaktadır. Sonuç: bilimin ışığında gerçekler. HARP bir deprem silahı değildir. İyonosferi incelemek için kurulmuş bilimsel bir araştırma tesisidir. Depremler ise gezegenimizin doğal jeolojik süreçlerinin bir sonucudur. Komplo teorileri ilgi çekici olabilir. Ancak doğal afetler gibi ciddi konularda bilimsel gerçeklerden uzaklaşmak hem doğru bilgiye ulaşmamızı engeller hem de gereksiz panik ve kafa karışıklığı yaratır. Tüm bu bilimsel gerçeklere rağmen insanoğlunun bir gün böylesine devasa bir gücü kontrol altına alıp hatta onu bir gemiye sığdırabilecek kadar küçültebileceği ütopik bir gelecek hayal etmek yine de heyecan verici. Farz Edelim kanalı olarak amacımız, merak ettiğiniz konuları bilimsel verilerle ve mantık çerçevesinde ele alarak sizlere doğru bilgiyi sunmaktır. Unutmayın, bilgi en güçlü silahtır ve doğru bilgiye ulaşmak, asılsız iddiaların yayılmasını engellemenin en etkili yoludur. Umarız bu video, HARP hakkındaki soru işaretlerinizi gidermiştir. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer keyif aldıysanız videolarımızı beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, farz edelim ile kalın.